8. nesil öncesinde çıkmış olan oyunların bu dönemde oynanabilir olup olmadığına bakacağımız bir konseptle birlikteyiz. Çıkmış olduğu dönemin en iyi animasyon ve grafiklerine sahip olan oyunları dahi bugünkü şartlarda gözümüze kötü görünebilir. Zamanla eskiyebilecek olan kısımlar puanlamayı etkilemeyecek. Ayrıca bu yorumların ve puanlamanın tamamen subjektif olduğunu hatırlatmak gerek. Bu bağlamda oynayıp oynamamak tamamen sizin tercihiniz. Büyük bir kesim serinin önceki oyunlarını oynamadan Witcher 3 ile evrene giriş yapıyor. 2007 yılında çıkmış olan ilk oyun bu dönemde oynanabilecek bir durumda mı yoksa oynanamaz bir halde mi, bunun cevabını arayacağız. Witcher evreni fazlasıyla külliyatı olan bir evren. Oyun hafızasını kaybetmiş bir karakterle evrene yeni giriş yapanlar arasında bir bağ kurmaya çalışsa da kitapta geçen olayların 5 yıl sonrası anlatıldığı için bazı karakterleri, olayları ve diyalogları anlamak zor olabilir. Bu yüzden az da olsa evren hakkında bilgi sahibi olmanız oyundan daha fazla keyif almanızı sağlayacaktır. Demosu izometrik olarak çıkmış, sonrasında bugünkü hale evrilmiş olsa da bazı özellikler değiştirilmemiş. Daha başlamadan önce sadece fareyle oynama seçeneğinin sunulması, omuz üstü dışında düşük ve yüksek izometrik kamera açılarının yer alması, bunlardan bazıları olsa da kombat sisteminin de izometrik olarak düşünüldüğü belli. Saldırı yapmak için bir kez tıkla, imleç ateş simgesine dönünce tekrar tıkla ve saldırıya devam et. Ateş simgesi çıkmadan basar veya birden fazla tıklarsanız saldırı gerçekleşmez. Başlangıçta sadece bir kılıç kullanırken ileri kısımlarda ikinci kılıç elde ediliyor. Canavarlar için gümüş, insanlar için çelik kılıç kullanılmalı. Ayrıca karşıdaki düşmanların hareketlerine göre hızlı ya da güçlü, toplu olarak saldıranlara karşı grup stili seçilmeli. Eğer uygun kılıcı ve saldırı stilini seçmezseniz düşmanlarınız saldırılarınızdan kaçabilir, fazla etkilenmez ya da ölmenize neden olabilir. Kontrol size geçtiği anda kötü bir mekanikle karşılaşınca hayal kırıklığı yaşanıyor. Oyun hakkında yapılmış olan olumsuz yorumlar genellikle mekanikler yüzünden kısa süre içerisinde sıkılıp bırakmış insanlarla dolu. Silah çeşitliliği sadece görevlerle kazanılacak 2 gümüş kılıç, her ne kadar çeşitliliği fazla gibi görünse de hasar olarak kullanılacak az sayıda çelik kılıçtan oluşuyor. Ayrıca ağır ve hafif silah slotları da mevcut. Karanlık ortamlar fazla olduğundan hafif silah slotuna konulacak en mantıklı item meşale. Onun dışında diğerlerinin kullanılması için hiçbir sebep yok. 4 silah slotu oldukça fazlayken yeni zırhla birlikte bu slot sayısı 5'e yükseliyor. Witcher'lar 5 basit büyü bilirler. Bunlara işaret denir. Hafızasını kaybetmiş bir Witcher olduğumuz için zamanla bu işaretlere ait element çemberlerini buldukça işaretler kazanılıyor. Zayıf duvarları yıkmak, düşmanları sersemletmek ve yere düşürüp tek hamlede öldürmek için ağır işareti, düşmanları ve kamp ateşini yakmak için igni işareti kullanılıyor. İgni işareti yetenek puanları ile birlikte zorlu düşmanların dahi kolayca geçilmesini sağlıyor. Diğer işaretlerin kullanılmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Bazı görevlerde canavarlardan elde edilecek olan nesneyi kazanmak, etraftaki bitkileri toplamak, iksir, yağ, bomba üretmek için kitap ve formül okumuş olmak gerek. Sadece işinize yarayacak olan kitap ve formülleri okumanız yeterli. Satın alınabilecek sadece bir tane zırh var ve onu da belirli bir kısımda alabilme imkanınız oluyor. İlerleyen bölümlerdeki bir görevle zırh kazanıldığı için satın almadan geçseniz de hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Kitap, formül ve zırh almak dışında neredeyse hiçbir şey için para harcanmıyor. Kazanılan parayla da yapılacak geliştirmeler çok az olduğu için yan görevler tam bir zaman kaybı. Yapmanız halinde sadece daha fazla parayla oyunu bitirmiş oluyorsunuz. Bu yan görevlerden biri han kapılarındaki ilan tahtalarında yer alan sözleşmeleri kabul ederek canavarları avlayıp istenilen nesneyi teslim etmekten, diğeri ise ismi verilen canavarların kafasını teslim ederek ödül kazanmaktan oluşuyor. Sadece kamp ateşindeyken yapabildiğiniz özellikler çok fazla olduğu için etrafta kamp ateşi aramak ve ona gitmek en büyük uğraşlardan biri. İksir, yağ ve bomba üretmek, günün istenilen evresine kadar meditasyon yapmak, yetenek puanları vermek için kamp ateşinde bulunmanız gerek. Yağ ve bomba kullanmaya hiç gerek duyulmuyor. Birçok iksir arasından da birkaç çeşit iksiri kullanarak oyunu bitirmek mümkün.
Yetenek bölümü de fazlasıyla karmaşık. Kendi içerisinde dallara ayrıldığı gibi bir de bronz, gümüş ve altın yetenek puanları olarak tekrar ayrılmış durumda. Bu puanların tamamı pasif olsa da savaşırken farklı saldırı şekilleri görmemizi sağlıyor. Oyunu beğenenlerin çoğunluğunun övdüğü kısım hikayesi. Hikaye 7 bölümden oluşuyor. Her bölümde yeni bir haritaya geçiş yapıyoruz. Böylece yeni karakterler, yeni hikayeler ve yeni canavarlar keşfediyoruz. Hikaye içerisinde çok fazla ters köşe yapıldığı için bir süre sonra motivasyonunuz kaybolabilir. Yapmış olduğunuz seçimler küçük ayrıntıları değiştirse de hikayenin sonuna pek bir etkisi yok. Bazı olaylar açıklığa kavuşturulmadan soru işaretleriyle oyun son buluyor. Birkaç görev dışında akılda kalan görev sayısı oldukça az. Bazı anlarda nereye gitmeniz ve ne yapmanız gerektiği söylenmediğinden bulmaya çalışırken gezerek boşa zaman kaybediyorsunuz. Yeni haritaların açılmasıyla da bu yürüyüşler önemli ölçüde artıyor. Ufak bir kısımda ışınlanma özelliği aktif olsa da yürüyüşün azalmasına etkisi oldukça az. Haritanın bir bütün olmaması ve evlerin de içerisine dahil olmamasından dolayı durmadan yükleme ekranı ile karşı karşıya kalınıyor. Şehir içerisinde gezerken de canlı bir şehir havası almıyorsunuz. Zaten büyük bir bölümde çalı ve otlarla kaplı yerlerde geçiyor. Arada karşınıza düşmanlar çıkıyor, onunla da daha öncesinde defalarca karşılaşmış olduğunuzdan yanından geçip gidiyorsunuz. Karakterlere göre farklı etkileşimlere girilebiliyor. Bu etkileşimler diyaloglarda ufak değişiklikler sağlıyor. Rüşvet ve hediye verilebilir. Her hediyeyi ve az miktarda parayı kabul etmezler. Karşılıklı içki içilebiliyor. Ancak sonrasında ağır hareketlerle kamp ateşine kadar gidip zamanı ileri alarak sarhoşluğu atlatmak gerek. Bazı etkileşimlerde kamp ateşine gitmekle uğraşmayıp meditasyon yapılabilir. Birkaç görevde takılan yüzük gösterilerek karşıdaki kişinin güveni kazanılabilir. Mini oyun olarak yumruk dövüşü ve zar oyunu var. Her ikisinde de kazandıkça amatörden profesyonele doğru yükseliyorsunuz. Ancak profesyonel ve amatörler arasında hiçbir seviye farkı yok. Zar oyunundaysa daha fazla benzer sayı ya da bütün zarların ardışık gelmesi halinde kazanılması mümkün. Envanter 3'e ayrılmış durumda. Görev eşyaları için ayrılan kısım zamanla çok fazla dolunca istenilen nesneyi bulmakta zorlanıyorsunuz. Simya nesneleri için ayrılan kısımda ne kadar fazla canavar öldürür ve item toplarsanız o kadar hızlı doluyor. Çok az nesne dahi envanterin dolması için yeterli. Durmadan yer aşmak zorunda olduğunuz için fazlasıyla zaman kaybediliyor. Eksik olan diğer kısımlarsa şunlar. Kamera bazen odağını kaybediyor ve bazı sahnelerde çok fazla sarsılıyor. Otomatik kayıt sistemi düzgün çalışmadığı için oyununuzun çökmesi halinde dakikalar önceki kaydınızdan tekrar başlamak zorundasınız. Firma bu oyun öncesinde oyun çevirileri ve seslendirmeleri yaptığı için seslendirmeler gayet iyi durumda. Müziklerin de atmosferi iyi yansıttığını düşünüyorum. Sonuç olarak bu oyun